Hay. Anuradhapura diye bir tane şehre geldim. Burası önemli bir şehir Sri Lanka için. Burası daha çok Budist hacıların ziyaret noktalarından bir tanesi. Bu avantajlar işte şehrin birkaç kilometre dışına çıktığınızda böyle güzel yeşil ormanlara denk geliyorsunuz. Yaya Sri Maha Bodhi ağacının önündeyim. Bu ağaç yaklaşık 2300 yaşında. Bu arada böyle kutsal mekanlara girerken genelde ayakkabılarınızı vesaire çıkartıyorsunuz. Asıl amaç Nirvana'ya erişmekti. Nirvana'ya ulaşıldığında bu reenkarnasyon döngüsü sona eriyor. Şimdi burada Buda heykelleri veya resimleri bulunuyor diyoruz ya. Bunlar aslında bir tanrı figürü değil. Bunun dışında önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Burayı vurguluyorum. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir para vermedim ben bu yapıları ziyaret ederken. Hepsi. Evet, tabağımız geldi arkadaşlar. Bakın, rice and curry. Günaydın dostlarım. Yağmurlu bir Sri Lanka gününden. Bugün de böyle başladık güne. Hay. Güne böyle başladık bugün. Neredeyim ben? Anuradhapura diye bir tane şehre geldim. Burası önemli bir şehir Sri Lanka için. Hatta dünya tarihi için de önemli bir şehir. Dünya tarihindeki antik dönemdeki en eski başkentlerden ve en önemli şehirlerden bir tanesi burası. O yüzden Jap'tan sonraki durağım burası oldu. Buraya gezeceğiz beraber. Buranın önemine bakacağız. Burası daha çok Budist hacıların ziyaret noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinden bulunan bir şehir. Fakat Sri Lanka'nın diğer bölgeleri kadar turistik değil. Özellikle kuzey bölgesi Sri Lanka'nın çok turistik değil. Daha çok güney bölgelerine veya orta kısımlara çok fazla rağbet var. O da biraz işte sosyal medyanın popülaritesinden dolayı. İşte fotoğraf çekilecek yerler veya insanların gezip görmek istediği yerler daha çok oralar oluyor. Üst kısım biraz daha böyle kültürü, tarihi vesaireyi görebileceğiniz yerleri içeriyor. O yüzden buralarda çok yoğun bir kalabalık olmuyor açıkçası. Ben Sri Lanka gezime kuzey kısmından başladım. Tropik bir bölgede seyahat etmenin avantajları da ne oluyor? Bu avantajlar işte şehrin birkaç kilometre dışına çıktığınızda böyle güzel yeşil ormanlara denk geliyorsunuz.
Ayı baban. İnsanlar da çok sıcak ve samimiler. Böyle sizi gördüklerinde hemen ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Soruyorlar. Turistleri seviyorlar yani. İnsanlar da çok iyi ve yardımsever diyebilirim burası için. Önceki videoda Jaffna'yı ziyaret etmiştik. Jaffna Hindu hacılar için, Hindu geleneği için, Tamil halkı için önemli bir kentti. Burası da Budist hacılar için daha fazla önemli bir kent olma özelliği taşıyor. O yüzden böyle farklı yerlerde farklı konuları işleyeceğiz. Güzel olacak. Ayı baban. Bakın görüyor musunuz? Ağaçların birçoğu şey altında kalmış, su altında kalmış burada. Şuradan size gösterebilirim. Burada kocaman bir nehir mi deriz artık, göl mü deriz? Nehir galiba bu, çünkü köprünün altına falan da akıyordu. Bayağı büyük bir bölge. Bu bölgede çok fazla da göl var. İrili ufaklı çok fazla da göl bulunuyor. Burası Sri Lanka için en iyi ziyaret dönemleri genelde Aralık'la Mart arası söyleniyor. Bu da işte yağış zamanlarından dolayı. Buradaki mevsimler biraz farklı bizden, yani kış gibi bir şeyler olmuyor. Muson yağmurları falan oluyor. Genelde Asya ülkelerinde biliyorsunuzdur. O yüzden ziyaret ettiğiniz dönemleri doğru seçmenizde fayda var. Fakat bu gördüğünüz yağmur bazı günler sürekli devam edebiliyor yani. Birkaç saat sürüyor. Ben sabah çıktım işte. Yolda yürürken yağmura yakalandık. Çok yapacak bir şey yok. Dün geldiğimde de yağış vardı burada. O nedenle bugününü de kaybetmek istemedim. Çünkü yarın artık farklı bir yere devam etmek istiyorum. Bugün buraları gezeceğiz beraber. Yani burada yağmura uyum sağlamanız lazım. Bir tane şemsiye aldım hatta dün. Farklı bölgede ziyaret edince yine yağmura yakalanacağız muhtemelen. O yüzden yapacak bir şey yok hani. Başa gelen çekilir deyip yolumuza devam edeceğiz. Okay. Thank you. Turkey. Yeah, it's first time. First time. Thank you very much.
Evet dostlarım, şu anda Yaya Sri Maha Bodhi ağacının önündeyim. Bu ağaç yaklaşık 2300 yaşında. Bu nedenle Budistler tarafından kutsal kabul ediliyor. Fakat kutsal kabul edilmesinin nedeni bu değil tabii ki. Şimdi size ağaçla ilgili bilgiyi vereceğim. Bu arada böyle kutsal mekanlara girerken genelde ayakkabılarınızı vesaire çıkartıyorsunuz. O yüzden işte çok fazla yürümeyeceğinizi düşünüyorsanız terlik gibi bir şeylerle buralara gelmeniz daha iyi olur. Çünkü çok fazla yer ziyaret ediyorsunuz. Sürekli ayakkabı giy çıkar, biraz vakit kaybı oluyor. Evet, şimdi de Ruwanvelisiya Dagoba Stupası'nın önüne geldim. Burada gerçekten önemli yapılardan bir tanesi burada ziyaret edilmesi gereken. Milattan önce 140 yılında inşa edilmiş ve Budist dünyası için en kutsal yerlerden biri olarak geçiyor burası. Aynı zamanda bu yapı Sri Lanka'nın antik mühendislik başarısını gözler önüne seren yapılardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bakın bir sürü insan var burayı ziyaret eden şu anda. Stupa'nın yüksekliği arkadaşlar 103 metre uzunluğunda ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor bu. Ay baban. Dai tutto retto, immagino. Videoda Jaffna tarafında Hindu ele almıştık, onu incelemiştik. Bu videoda da şimdi bir Budist tapınağında Stupa'da olduğumuz için Budizm'e biraz yakından bakacağız. Bizim çok aşina olmadığımız şeyler. O yüzden biraz temel seviyede ben de araştırdığım kadarıyla bilgi vermek istiyorum. Şimdi insanların aklına daha iyi yer edinmesi için açıkçası İslam üzerinden karşılaştırma yaparak anlatmaya çalışacağım Budizm'i. Bizde biliyorsunuz tek bir tanrıya inanılıyor. Budizm'de ise herhangi bir tanrı inancı bulunmuyor. Bunun yerine Budizm, insanın kendi çabasıyla aydınlanma ve kurtuluşa ulaşabileceği bir yol sunuyor. Yani temel öğretisi bu aslında. İnancın temelinde İslam'da mesela Allah'a inanmak, peygamberlere veya kutsal kitaplara inanmak gibi şeyler esas alınıyor. Ahiret inancı İslam'da merkezi bir yere sahip. Budizm'de ise bu nasıl? 4 yüce gerçek var ve 8 aşamalı asil yol denilen inanç kavramı bulunuyor. Amaç ıstırabı sona erdirerek nirvana'ya ulaşmak. İslam'da yine biliyorsunuz Peygamberimiz Hz. Muhammed bulunuyor. Kutsal kitapta Kur'an-ı Kerim olarak kabul ediliyor. Budizm'de ise kurucu Siddhartha Gautama Buda olarak geçiyor. Kutsal metinleri
Tripitaka, 3 sepet anlamına geliyor bu da. Ancak Budizmin çeşitli mezheplerinde bu metinler farklılık gösterebiliyormuş. İbadet ve ritüeller nasıl peki? Bizde günde 5 vakit namaz, işte oruç, zekat, hac gibi ibadetler bulunuyor. Budizm'de ise günlük ibadet olarak meditasyon ve mantralar yapılıyor arkadaşlar. Bunlar nerede yapılıyor? Tapınaklarda yapıyor. Şu anda gördüğümüz bir tane stupadayız. Genelde insanlar stupalara gelerek ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Özellikle Buda heykelleri önünde mum yapma, tütsü sunma veya meditasyon yapma yaygın ibadetlerden bazıları. İslam inancına göre insan bir kez yaratılır, ölür ve ahirette tekrar diriltilir. Yani cennet, cehennem varlığı var. Cennet veya cehennem kavramları kişinin dünyadaki inancı ve amellerine göre belirleniyor. Peki Budizm'de nasıl bu? Budizm'de reenkarnasyon inancı bulunuyor. Kişi yaptığı eylemlerinin sonucuna göre bir sonraki yaşamında daha iyi veya daha kötü bir hayat süreceğine inanılıyor. Aslında bizden çok farklı değil. Sonuçta hani biz de bu dünyadaki amellerimize göre İslam inancında bir sonraki hayatta, ahiret inancında cennet veya cehennemle karşılaşacağız. Aslında aynı bakıldığında, temel olarak baktığınızda aynı şey bulunuyor. Budizm'de şöyle bir şey var. Asıl amaç Nirvana'ya erişmekti. Nirvana'ya ulaşıldığında bu reenkarnasyon döngüsü sona eriyor. Yani asıl amaç Budizm'de Nirvana'ya ulaşma noktası. Ahlaki değerler Kur'an ve sünnetlere dayanıyor. Haram ve helal kavramları var. Günlük hayat buna göre düzenleniyor. Budizm'de nasıl? Budizm'de 5 tane temel ilke bulunuyor. Bu temel ilkeler neler? Öldürmeme, çalmama, yalan söylememe, zinadan kaçınma, sarhoş edici maddelerden uzak durma, ahlaki yaşamın temellerini oluşturuyor. Aslında bu diğer dinlerde de 10 emir vasıtasıyla anlatılan şeylerin kapsadığı farklı ilkeler diyebiliriz. Aynı diğer dinlerde de bulunan temel ilkeler aslında Budizm'de de bulunuyor diyebiliriz yani. İbadet yerleri ve simgecilik konusuna da değinelim. İslam inancında nasıl camiler, ibadet yerleri, resim veya heykel kullanılmıyor buralarda. Allah'ın şekilde tasvir edilmesi yasak, biliyorsunuz put inancına girdiği için bu tür şeylerin tasviri, heykel, resim tarzı şeyler İslam inancında yasak. Fakat Budizm'de tapınak ve manastırlar Budizmin ibadet yerleri. Tapınaklarda Buda heykelleri ve resimleri bulunuyor. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta bu. Şimdi burada Buda heykelleri veya resimleri bulunuyor diyoruz ya, bunlar aslında bir tanrı figürü değil. Bu heykeller tanrı olarak değil de daha çok aydınlanmış bir varlığın sembolü olarak kabul ediliyor. Yani insanlar aslında bu aydınlanmış varlığa bakarak kendilerinin de aydınlanacağını düşünüyorlar veya umut ediyorlar veya ibadetlerini bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Şimdi önceki videoda Jaffna'da Hinduizm tapınağını ziyaret etmiştik. Orada Hinduizm ile İslam'ı karşılaştırmıştık aslında. Farkları neler, benzerlikleri neler? Ya bunları İslam üzerine anlatıyorum ki bizim coğrafyamızda sonuçta İslam daha yaygın bir inanç şekli. İnsanların daha kolay anlayabileceği şekilde bu şekilde benzeterek anlatmak daha akılda kalıcılığı sağlıyor. Ben de açıkçası araştırırken bu şekilde araştırmaya çalıştım ki daha iyi anlayayım ve aklımda daha iyi yer etsin diye bu şekilde araştırmayı tercih ettim. Şimdi Hinduizm ile Budizm arasındaki farklara bakacak olursak, Budizm aslında Hinduizm'den doğmuş olsa da zamanla birçok açıdan farklılaşmış. Tanrı inancı Hinduizm'de çok tanrılı, ancak tüm tanrılar Brahman'ın yansımaları olarak kabul ediliyor mesela. Budizm'de ise yaratıcı bir tanrı fikrini reddeder ve odak noktası insanın kendisi olarak öne çıkıyor. Hinduizm ve Budizm'de yine kurtuluşa erme veya aydınlanma olarak adlandırılan şeylere baktığımızda Hinduizm'de moksha'ya ulaşmak kişinin karma ve dharma'ya uygun hareket etmesiyle sağlanıyor. Budizm'de ise Nirvana'ya ulaşmak 4 yüce gerçek ve 8 aşamalı asil yolu takip etmekle mümkün oluyor. Yine farklılıklardan kast sistemi. Hinduizm'de biliyorsunuz bir kast sistemi bulunuyor. Toplumsal düzenin bir parçası bu kast sistemi aynı zamanda. Ve kişinin doğduğu kast onun yaşamını belirliyor. Budizm'de ise bu da kast sistemine karşı çıkarak herkesin eşit olduğunu savunuyor. Böyle bir farklılık var yani. Ritüel ve uygulamalar açısından bakacak olursak da Hinduizm'de tapınaklarda tanrılara adaklar, kuya ritüelleri ve festival kutlamaları önem olarak öne çıkıyor. Budizm'de meditasyon, mantralar ve Buda'nın öğretilerini anlamaya yönelik pratikler ön planda. Şimdi bu mantra nedir, stupa nedir? Bu tür kavramları da birazdan açıklayacağım. İlk önce temel olarak bunları ele alıyorum ki birazdan da bu kavramlar ne anlama geliyor? Onlar kafada biraz daha oturması için onları da birazdan açıklayacağım size. Kutsal metin olarak Hinduizm'de Vedalar var, Upanishatlar ve Bhagavad Gita gibi kutsal metinler kabul ediliyor. Budizm'de Tripitaka ve diğer Buda'nın öğretilerini içeren yazılar temel alınıyor.
Mantralar aslında bizde dualar gibi söyleyebiliriz ya da işte tesbih çekerken hani Allah isimleri zikrediliyor ya. Bunun gibi şeyler bulunuyor. Yine aynı şekilde Budizm'de bu mantralar tekrar tekrar söyleniyor ve daha böyle spiritüel aslında ruhani bir form ile ilişkiye geçmeye çalışılıyor. Tekrarlardan oluşuyor yine bu mantralar. Mala adı verilen mesela genellikle 108 boncuktan oluşan bir tesbih yardımıyla mantra sayılarını takip ediyorlarmış. Bizde nasıl tesbihlerde 99 tane işte Allah'ın isimleri zikredilirken kullanılıyorsa onlarda da yine benzer bir şey kullanılıyormuş. Onu söyleyebiliriz. Meditasyondaki amacı ne yani bunun? Mantrayı söyleyen kişi sesi ve anlamı üzerinde yoğunlaşarak, zihni dış dünyadan uzaklaştırarak daha derin bir farkındalık durumu yaratmaya çalışıyor arkadaşlar. Mantraların sesleri yine belirli bir titreşim yaratıyormuş. Örneğin Om sesi evrenin başlangıcını ve temel enerjiyi temsil ediyormuş. Genelde bu mantralarda Om sesini çok fazla kullanılıyorlar. Belki önceden duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur. Bu sesin yaratıcı ve titreşim yarattığına inanılır diyor. Bu aslında evrenin başlangıcında çıkarılan bir ses olduğunu düşünülüyor. Bu yüzden bu sesi de kullanarak aslında hani daha böyle ruhani bir hale bürünmeyi hedefliyorlar diyebiliriz. Stupa'ya gelecek olursak, önümde gördüğünüz yapı aslında bir stupa. Buda'nın öğretilerini ve kutsal kalıntılarını muhafaza etmek için inşa edilen kubbe şeklinde anıtsal bir yapı olarak öne çıkıyor stupalar. İlk stupalar Buda'nın ölümünden sonra onun külleri ve kutsal kalıntılarını korumak amacıyla inşa edilmiş. Şimdi mimari yapısı olarak baktığımızda genellikle yarı küresel bir kubbe şeklinde olarak geçiyor ve kare bir taban üzerine oturduğu söyleniyor. Tepesinde genellikle çatri denilen şemsiye benzeri bir yapı bulunuyormuş. En tepede görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Stupa'nın her bir mimari elementi Budist öğretilerinde farklı anlamlara gelebiliyormuş. Kare taban dört yöne açılmayı ve evrenselliğe, kubbe gökyüzünü ve aydınlanmayı, tepe noktası ise Nirvana'ya ulaşmayı simgeliyormuş. Yani bu şekillerin aslında altında farklı anlamlar taşıyor. Yani rastgele yapılan şeyler değil. İnsanlar Stupa'nın etrafında yürüyorlar. Stupa'nın kullanım amacı Budistler için önemli bir ibadet ve meditasyon merkezi. İnananlar Stupa'yı saat yönünde tavaf ederler diyor. Ben de mesela az önce ters yönde yürümeye çalışıyordum. Sonra baktım bütün insanlar saat yönünde yürüyor hakikaten. Sonra uyandım ben de yani saat yönünde bir ibadet gerçekleştirerek bir tavaf etme şekli bulunuyor. Yani şimdi gerçekten bizim kültürümüzden uzak, çok da bilmediğimiz yerlerdeyiz. O yüzden bu tür yerlere gelince hem kendim öğrenmek hem de siz video izleyenlere geldiğimiz bu yapıların ne anlama geldiğini, bu inançlar neyi amaçlıyor, nasıl bir ibadet şekline sahip, bu insanların yaşayış şekli nasıl, bunları biraz da sorgulamaya çalışıyorum bu videolarda. Kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyorum. Aslında bunlar çok derin konular bildiğiniz üzere. Fakat ben de elimden geldiğince hem öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmak hem de işte bu videolar sayesinde biraz bilgilenelim istiyorum. Varsa farklı önerileriniz, görüşleriniz yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunlar benim kendi araştırmalarım, internet üzerinden elde ettiğim şeyler. Temel şeyler zaten. Daha çok işte bu tür şeyler araştırdığınızda birçok yerde karşınıza çıkan bilgiler bunlar oluyor. Bu da bir diğer stupa arkadaşlar. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen Sri Lanka'daki en önemli stupalardan bir tanesi. Yapıldığı dönemde en büyük yapılardan birisi olduğu söyleniyor burasının.
Bakın diğer stupa hemen şu karşıda kalıyor, beyaz görüyorsunuz belki. Şu an gökyüzü de beyaz olduğu için çok seçilemiyor olabilir fakat sarı rengi var. Oradan anlarsınız bence. Hadi buraya kadar gelmişken burayı da ziyaret etmek istedim. Fakat gördüğünüz üzere yağmur yağınca burası tamamen bataklığa dönüyor neredeyse. Ben hala çıplak ayakla yürüyorum. Ayakkabıları o ağacın orada bıraktım, işte ilk ziyaret ettiğimiz noktada bıraktım. Ondan sonra her yere yalın ayak yürüdüm. Genelde bütün insanlar da böyle yapıyor zaten. Ya buralara gelecekseniz eğer şeyi göz önünde bulundurun. Yağmur yağıyor, yani yapacak bir şey yok. Şemsiyenizi alacaksınız. Bir de yağmurlu havada çıkacaksanız eğer ayakkabı giymeyin bence. Terlik tarzı bir şeyle çıkın yola. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz ziyaretinizi. Bunun dışında önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Buraya gelen turistlere yaptıkları bir şeyden bahsedeceğim. Ben işte bu yapılara gelmeden önce yorumları falan okuyordum. Bir tane böyle işte turist geçiş noktası için şey yazmışlar. İşte genelde herkes düşük puan vermiş. Niye böyle bir düşük puan verildi diye bir bakayım dedim. Genelde orada işte insanlardan 30 dolar para alıyorlarmış. Tabii bunun için de ziyaret edilmesi gereken noktaları kapsıyormuş. Fakat bu 30 dolar sadece müzeyi ziyaret edecekseniz alınan bir ücretmiş. Ayağım kayıyor bazen de. Yani müzeye girmeyecekseniz eğer bu benim gezdiğim tüm yapıları ücretsiz bir şekilde, bakın. Burayı vurguluyorum. Ücretsiz bir şekilde, herhangi bir para vermedim ben bu yapıları ziyaret ederken. Hepsi zaten ibadete açık alanlar bunların. Halkın da genel olarak gelip ziyaret ettiği noktalar. Bazı ülkelerde bu tür noktalara turistlerden para alınabiliyor. Fakat benim ziyaret etmek istediğim yerler zaten buralardı. Buralar için de cebimden herhangi bir ücret çıkmadı. Eğer buralara gelip ziyaret edecekseniz aklınızda muhakkak bulundurun. İşte birileri sizden para istemeye kalkarsa, bedava alanları gezeceksiniz eğer, bunu ifade edip geçebiliyorsunuz. Bana kimse girerken içeriye bir şey sormadı. Ayakkabıyı da girerken bir yere bırakıyorsunuz. Böyle kabinler var. Orada bırakıyorsunuz. Size bir tane numara veriyorlar. Daha sonradan çıkarken de bu numara kartı verip ayakkabınızı geri teslim alıyorsunuz. Bakın şurada bir merdiven bulunuyor. Yukarıya çıkmak için sanırım o. Gerçekten bu diğer yapıya göre bakıldığında çok daha eski ve etkileyici duruyor açıkçası. Fakat burada kimse yok, anlamadığım bir şekilde. Kimse yok burada. Şimdi bu bölge Anuradhapura'nın Eskişehir bölgesi olarak geçiyor. Bir de Yenişehir var. Ben Yenişehir bölgesinde kalıyorum. Bu bölgeye yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta. En ucuz hostel oradaydı. Ben de orada kalmak istedim. 3,5 dolar veriyorum. Yani buradaki hostel anlayışı benim diğer ülkelerde kaldığım hostellerden biraz daha farklı. İmkanlar çok kısıtlı açıkçası. Burada genel olarak insanların imkanları kısıtlı olduğu için bu tabii kaldığınız yerlere de yansıyor ister istemez. Fakat ben şikayetçi değilim. İşimi görüyor mu? Görüyor. İşte internet falan çok kısıtlı. Mesela benim için hani video editleyip yüklemek seyahat süresince önemli bir şey ki bu videoları izleyebilin. Bunları da genelde işte bu tür işleri halledecek olanlar varsa eğer, ne bileyim aynı zamanda internet üzerinden çalışıp da buraları gezmek isteyenler varsa, ben sim kartı 125 GB'lık almıştım elektronik sim olarak. İlk videoda onun bilgilerini vermiştim zaten. Sri Lanka'ya geliş sürecimde anlatmıştım tüm bu detayları. 2 tane videoma bu şekilde upload ettim. Sim kart üzerinden speed test yaptığımda yaklaşık 8-9 megabit. Bunun yanında aynı zamanda bakın çevrede tuktuklar falan dolaşıyor. Bu bölgelere şeyle de gelebilirsiniz. Bir tane tuktuk kiralayıp, işte birden fazla kişiyseniz eğer, bir tane tuktuk kiralayıp tuktuğa 2-3 kişi falan binebiliyor. Tuktuk kiralayıp arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bu yapıların etrafında tuktukla beraber gezebilirsiniz. Onun için de 1000-1500 rupi civarında para istiyorlarmış sanırım. Sizi bu şekilde gezdiriyorlar. O da aklınıza bulunsun. Ben Eskişehir bölgesinden buraya kadar yürüyerek geldim. Yürümeyi seviyorum. Şemsiyemi de aldım zaten. Ya biraz ıslandım. Benim şemsiye biraz ufak ama yapacak bir şey yok. Hava güzel. Üşümüyorsunuz. En azından tropikal bir iklim burası. Yağmur yağmasına rağmen herhangi bir üşüme derdi yok. Şimdi birazdan Eskişehir bölgesine dönüp Yenişehir bölgesine dönüp kaldığım bölgeye. Sri Lanka'nın meşhur yemeklerinden bir tanesini deneyeceğiz. Ben buraya dün ulaşmıştım. Dün de yağmur yağdığı için dünü dinlenerek geçirdim. Zaten yoldan da yorgun gelmiştim. Biraz da böyle bir halsizlik vardı. Trendeki klima çarpmış biraz. Bir grip gibi hissettim kendimi. Öyle bir sıkıntı oldu. Burada Sri Lanka'nın meşhur yemeklerinden deneyeceğiz. O yemeği de size göstermek istiyorum. Maalesef buranın mutfağı çok zengin değil ama en azından olan şeyleri paylaşmış olalım.
120 rupees. Okay. One. Uh-huh. Can you open please? Sir. Good. Okay. One. 120 rupees. Okay. Deneyelim bakalım burada farklı mı? Okay, open. Open. Bakın böyle sert bir meyve. İçinden yumuşak bir şey çıkıyor. Güney Amerika'da bunun farklısı vardı. Bir tanesi 20 rupi. 2 lira gibi bir şey düşünebilirsiniz. Böyle jelimsi bir şey. Jölemsi bir şey. Çekirdeği var içinde. Nice. Bayağı güzelmiş ya. Az önce muzla papaya aldım. 10-15 tane muza 100 rupi verdim. Papayaya da 80 rupi verdim. Şimdi arkadaşlar Sri Lanka'nın yemeklerini denemeye geldik. Dün de ben burada yemiştim. Bugün de yiyeceğiz. Bugün size göstermek istiyorum. Rice and curry buranın klasik yemeklerinden. Pilav oluyor yanında. Yanında işte mercimek, börülce tarzı bir şey. Şurada böyle balık, patatesle balık karıştırıp bir top hazırlıyorlar. Sonra şöyle taco tarzı bir şey var. Yanında da işte tavuk geliyor en üstünde. Tabak gelsin birazdan göstereceğim. Fiyatı da 700 Sri Lanka rupisi, o da 2.2 dolara falan tekabül ediyor. Tabak gelince göstereyim, bir de öyle görün. Evet, tabağımız geldi arkadaşlar. Bakın, rice and curry. Your drinks? No, thank you. No, thank you. Rice and curry. Şimdi göstereyim bakın size. Pilav var, üstündeki tavuk. Şu mercimek. Burada bir patates bulunuyor. Şurada börülce tarzı bir şey var, taco gibi bir şey var. Bugün farklı bir sebze koymuşlar. Dün farklı bir sebze vardı. Fakat gayet lezzetli. Şurada da balıkla patatesten oluşan bir top bulunuyor. Bu tabak 700 rupi, 700 Sri Lanka rupisi. Gayet güzel. Deneyelim bakalım. Enjoy man. Deneyelim bakalım nasılmış. Rice and curry'miz. Sri Lanka yemekleri Hindistan yemekleri gibi çok fazla baharat içeriyor. Bizim damak tadımıza göre bayağı baharatlı diyebilirim ama lezzetli. Birkaç kez yedikten sonra bence alışırsınız. Denemeniz gerekiyor. Yemek gerçekten çok lezzetli ve gayet uygun fiyatlı. Şu tabak 2.2 dolar. O da işte 85 liraya falan denk geliyor. Thank you man. Bu arada genelde restoranlarda su ücretsiz geliyor Sri Lanka'dan. Thank you. Turkey. Turkey. You know Turkey? What do you know about Turkey? First time Sri Lanka? First time Sri Lanka, yeah. I love Sri Lanka, but it's not last time. It's first time, but not last time. Okay. Enjoy. Thank you, brother. Really? You're gonna come back?